Video Plus Türkiye kanalından herkese yeniden merhaba. 3 boyutlu hızlı evde üretim yaparak para kazanma serimize hoş geldiniz. Harry Potter filmindeki Dobby karakterini bu bölümümüzde ele aldık. Yaklaşık olarak baskı süresi 12-13 saat sürdü. Bu ilk başta yaptığım şekil Dobby şekli 5 parçadan oluşuyordu. Modelin oluşması, boyası vesaire bekleme süresi dahil yaklaşık olarak benim bir günümü aldı. Tam bir gün değilse bile yakındır. Ama tabii siz bunu seri üretim olarak yapacaksanız her ne kadar seri üretim zor olsa da siz zaten bu seri çok daha kısa bir hale getirirsiniz. Ben çünkü üretim esnasında bazı şeyleri bilmediğim için ilk defa yaptığım için daha uzun sürdü. Muhtemelen bunu 13-14 saatte falan tamamen bitirmiş olursunuz. Tüm aşamalarını ben paylaştım. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Çünkü koleksiyonel bir şey bu. Yani koleksiyon için bunları kendinize de yapabilirsiniz. İstiyorsanız satışını da yapabilirsiniz. Burada ise de tek parça olarak bastığım diğer bir şekil var. Söylemek istediğim birkaç bir şey de var. Onları da bilgisayar üzerinden göstereceğim. Modelimizin dosyalarını göstermek istiyorum. Şu an yazının üstünde bulunan dediğim gibi az önce tek parçaydı. Bu tek parça hali. Yalnız böyle boyaması daha zor oluyor. Ben ilk başta bunu kullanmadım ama sonrasında bunu kullandım. Çünkü bilgisayar başında ya da makine başında geçirdiğiniz zaman gerçekten az oluyor. Bunun dosyasını da paylaşacağım. Bir de ilk başta benim şu yapmış olduğum Dobby'nin şöyle parçalar halinde olan versiyonu da var. Onu da böyle programımıza yükleyelim. Ultimaker Pro programını ne kadar detaylı kullanırsanız o kadar iyi baskılar elde edersiniz. Ya bunlar zamanla oluyor. Bunları böyle bir kere de mükemmel olmasını beklemeyin. Asla olmaz öyle bir şey. Çünkü o kadar çok detay olay var ki bunları algılamanız zaman alıyor. Bu algı süresi de yine sizin alakanızla orantılı bir durum. Şöyle bunları ölçeklendirebilirsiniz buradan. Ama bunların hepsini tutup bir kere de hepsini seçip yani sağ tık yaptığınız zaman tüm modelleri seç deyip buradan bir kere de ölçeklendirirseniz daha güzel olur. Çünkü birbirine tutmama durumu oluyor. Tabii bence siz şöyle yapsanız daha iyi olabilir eğer yeteneğiniz varsa. Bunun ilk başta gösterdiğim dosya formatını açarsanız tek parçada basarsanız makinenizi açıp uzaklaşabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi hareket edersiniz. Buradan şöyle eksenlerini ayarlayabilirsiniz. Zaten biliyorsunuzdur. Buraya kadar geldiyseniz ya da ilk defa görüyor da olabilirsiniz. Ultimaker kuru hakkında da ileride bir video çekmeyi düşünüyorum. Çok detaylı olmasa da temel olarak bazı müdahaleler gerekiyor. Onları size aktarmayı düşünüyorum. Yani bu video bu şekilde. İlerleyen aşamalarını da ekleyeceğim. Bu bitmiş hali. Baştan göstermek istedim. Detay olarak çok mükemmel olduğunu söyleyemem ama gayet tatmin edici bir sonuç. Şu kısım ekstra benim kendi eklemiş olduğum bir şeydi. Normalde modelde yok. Burada görürsünüz zaten. Şu şekildeydi. Güzel oldu. Umarım videodan isteyen kişiler gelir elde edebilecek ayarda bilgi edinebilir ya da fikir oluşturabilir. Yani film karakterleri kısaca iş yapar ama tabii yine bu her zaman söylediğim gibi sizin alakanızda, sizin çevrenize, sizin ticari zekanıza bağlı bir durum. Evet, Adobe'nin yapım aşamalarını da sizinle paylaşacağım. İyi seyirler.
Modelimizin astar atma işlemi tamamlandı. Şimdi ise birkaç parçaya boya uygulayacağız. Ben tamamen bu boyama aşamalarını göstermeyeceğim. Fazla zaman kaybolmaması için. Parça parça boyadığım her nesneyi videoya eklemeye devam edeceğim. Görüşmek üzere. Boyama işlemine geçmeden önce tekrardan aktarmak istediğim birkaç durum var. Parçaların bazılarının etraflarında böyle ufak da olsa çapaklar kalmış ve düzeltilmesi gerekiyor. Ben bunlar için 220 numaralı zımpara kullanıyorum. Etkili. Daha düşükleri de var. Ama benim için bu daha iyi oldu. Bazı pürüzleri de bu şekilde düzelttikten sonra boyamaya başlayacağım inşallah. Birazdan aşamaları yine aktarmaya devam edeceğim. Bu arada eklemek istediğim başka bir nokta da ben modelin üzerinde boyama çalışması yaparken renkleri şu an elimde olan boyalara göre yapıyorum. Bu renk değişimlerini siz daha iyi kullanabilirsiniz. Modeli ön plana çıkarması açısından çok etkili olacaktır. Özellikle şu bazı bir iki tane parçasında kullanacağınız renkler yani inanılmaz önemli oluyor. Çünkü bazen hataları bile kapatabiliyor. Bu gibi durumlarda ben yine videoda boyama aşamalarında eklemeye devam edeceğim. Şimdilik devam ediyorum. Boyama sonrası görünümleri şu an bu şekilde parçaların. Bunları Pattex isimli bir yapıştırıcı var. Profesyonel geçiyor şey olarak, tür olarak. Fiyatı da 35-40 lira civarında. Zaten evimde bulunuyordu. Bunlarla birlikte parçaları birleştireceğim. Birleştirme sonrasında üstüne vernik atmak istiyorum. Hem boyayı koruması açısından hem de daha güzel bir görüntü olsun diye. Bu arabalarda kullanılan verniklerden. Aynı şekilde bunun alt katmanındaki şu an zaten deri rengi olarak bırakacağım renk. Astar zaten. Tabi siz istiyorsanız ten rengini farklı yapabilirsiniz ya da herhangi bir değişiklik yapabilirsiniz. Ben elimde olan malzemelerle şu an yapıyorum. Ve son olarak da sonradan aklıma taş ekleme fikri geldi. Şu taban yüzeyine birkaç tane taş yapıştıracağım biraz daha değişik bir görüntü oluşsun diye. Ben birleştirme yaptıktan sonra tekrardan videoya devam edeceğim. Birleştirme yapmaktan önce şu bizim aktivitörümüzü göstermek istiyorum. Bu biraz daha iyi yapışmasını sağlıyor zeminlere. Şöyle önünde biraz sıkacağım yüzeyi daha uygun kıvama getirsin diye. Diğer yüzeyi de sıkacağım. Kamera açısından dolayı tam yapıştırma işlemini gösteremeyeceğim ama bittikten sonra yine devam ederiz. Hızlı bir karar değişikliğine vardım. Kötü de olsa artık bu açıdan çekime devam edeyim dedim. Şu an gövdeye bağlayacak kısmı düzgün bir şekilde koyup yerleştireceğim. Şöyle. Şu an ilk parçayı oturttuk. Üstüne yine spreyimizi kullanıp modelimizi daha iyi görelim. Şöyle. Video biraz amatör gidiyor ama yapacağım şu an pek bir şey yok. Ekipmanlardan dolayı. Şimdi baş kısmını yerleştireceğim. Yine aynı işlemi yapacağım. Çok hızlı yapıştığı için hızlı olmakta fayda var. Yoksa işin içinden çıkamayabilirsiniz. Ya da parça zarar görebilir.
Şu an dobimiz için biraz daha baskı uygulayacağız buradan. Sanırım macun kullanmamız gerekecek. Çünkü boğaz kısmında bir problem oldu. Parça tam oturmadı. Şöyle göstereyim. Ama biraz birleşme olduktan sonra bunu ya da biraz daha burayı kullanalım. Üstlerine de biraz sıkacağım. Birazdan bu boşlukları kapatmak için çelik macun kullanacağız. Onun da markasını ve diğer bilgilerini paylaşacağım. Şu an boğaz hariç tam olarak bir gördüğüm bozukluk yok. Tabi macun kullanacağımız yerler var birleşim noktalarında. Bu da modelle ilgili ufak bir sorun ama dediğim gibi küçük müdahaleler durumu düzeltecektir. Ben ellerini yapıştırdıktan sonra videoyu tekrar açacağım. Şu anda tüm parçaları yapıştırdık. Bir sonraki işlem macunla ilgili olacak. Şöyle göstertebildiğim kadar göstereyim. Bu boşlukları ortadan kaldıracağız. Birazdan görüşürüz. Modelimizin gerekli yerlerini ben macunladım. Orta kısmı pek kullanmak istemedim. Çünkü işçilik gerçekten çok uzatacaktı yani benim şu an. Ve gerek görmedim açıkçası. Zaten çok belli olmuyor. Birleşik duruyor. Kullanmış olduğum macun da bu polyester macun ya da çelik macun diye de geçiyor. Az miktarda ben sürdüm. Üstüne de zımpara yapacağız zaten sonra. Bu şekilde ilerleyen aşamalarda devam edeceğim. Macunun kurumasını beklerken önceden getirmiş olduğum burada birkaç tane taş var. Bunları da yapıştırmaya karar verdim. Şöyle yüzeye ayarladım. Yapışıp yapışmayacağından çok emin değilim. Yapışırsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Taşın yüzeyini yapalım aynı şekilde. Biraz buraya. Biraz da taşı yapalım da. Taşları yapıştırdıktan sonra eğer olursa zaten videonun devamında görüşürüz. Görüşmek üzere. Taşları yapıştırma işlemleri bitti. Fakat bana biraz renksiz geldi. Değişik renklere boyamak istiyorum. Biraz daha böyle bir çekicili yapmasını istiyorum. Umarım güzel olur. Güzel olmazsa da aynen o şekilde bırakacağım. Biraz dikkat çekici olması hoş olacaktır diye düşünüyorum. Umarım yanılmam. Boyamaya başlıyorum. Evet, Dobby'nin altındaki taşları da boyadım. Şu anda şöyle bir karar aldım. Yani daha yeni almıştım. Boyamadan önce. Altın daha hoş olur dedim yani. Çünkü filmde de sanırım altınla alakalı bir durum oluyordu. Bankaya gidiyorlardı. O filmdeki sahneden de hem bir alıntı olsun gibi istedim. Taşlar da tuttu. Çok güzel oldu. Yapmış olduğumuz macunları da kuruduktan sonra zımparayla yapacağım. Bendeki 220 idi zımparanın numarası. Bir problem olmazsa umarım bunu artık bugün bitireceğim. Çünkü sıfırdan yaptığım için bazı şeyleri bilmiyordum. O yüzden tüm günümü aldı diyebilirim. Ama siz bunu eğer seri üretim şeklinde ya da 2 günde bir tane falan yapayım derseniz zaten malzemeniz hazır olur. İşlem sırası hazır olur. Benimki gelişi güzel olduğu için maalesef biraz daha fazla zaman aldı. Ama umarım olur ve rehber niteliğinde olur. Şimdilik bu kadar. Kurunca zımpara işlemine geçeriz. Evet, zımpara kısmını da tamamladım. Burada açık kalan kısımlara da gerekli müdahaleleri yaptım. Zımpara sonucunda kapandı. Üstüne de boya ve astar attım bazı yerlerine.
Şu an kabul edilebilir bir durumda. Satışı da mümkün. Hatta bir iki tane kişiden istek aldım şu anda. Letgo gibi mecralarda bunları paylaşıp satabilirsiniz. Facebook gibi. Şu an güzel. Hatta üstüne bir kere daha burada vernik atmayı düşünüyorum. Şöyle. Gerçekten hoş oldu. Videoların devamı ve önerileriniz için yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hoşunuza gider. Vakit ayırıp izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hoşça kalın.